Bugünlerde her birimiz Covid aşısı konuşuyoruz. Ve kimimiz Covid aşısı yaptırıyor, bazılarımız ise Covid aşısı yaptırmak istemiyor. Günümüzde Covid enfeksiyon sayısının artması ve ölüm sayılarının artması bizi endişelendiriyor. Peki kapanma gelirse kimler etkilenecek? Acaba aşılılar da etkilenmeli mi, etkilenmemeli mi? Aşısızların durumu ne olacak? Bu konu hakkında fikirlerimizi söylemek istiyoruz. Covid aşıları tabii ki etkili aşılar. Özellikle Çin aşısı, BioNTech aşısı Türkiye'de yapılıyor ve birçoğumuz aşılandı. Aşıların da tabii ki faydaları ve risklerini değerlendirdik. Aşı olanlar riskleri alarak aşılarını yaptırdılar. Tabii ki aşının faydaları çok daha fazla risklerini değerlendirdiğimiz zaman. Bu aslında otomobilde emniyet kemeri takmaya benzer. Emniyet kemeri taktığınız zaman ölüm riskiniz daha az olur. Ama emniyet kemeri takmanız illaki ölmeyeceğiniz anlamına gelmez. Onun için tabii ki bir emniyettir. Emniyet kemeri takılanlarda ölüm riski oldukça düşüktür. Bu sebepten dolayı aşı da böyledir. Bakıyorsunuz ölenlerin hemen hemen hepsinin aşı olmadığını görüyoruz. Ve aşı ölümcül reaksiyonlardan engelliyor. Bu sebepten dolayı aşının çok faydası var. Ve aşının bazı istenmeyen yan etkileri de var tabii ki. Ve bu yan etkileri her birimiz bilerek ve isteyerek aşılarımızı olduk. Peki kapanma gelirse ne olacak? Şimdi kapandı, biz riskimizi aldık, aşımızı olduk. Kapanma geldiği zaman bizler neden etkilenelim? Aşımızı olduk, riskimizi aldık. Eğer kapanma gelecekse bundan aşısızlar etkilenmeli. Aşısızlara sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ve bu sebepten dolayı benim fikrime göre aşısızlar bundan etkilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve toplu yerlere girerken kapanma döneminde aşısızlar bundan etkilenmeli. Biz aşılılar etkilenmeliyiz. Ama aşısızların da özellikle kendi aralarında bu enfeksiyonu geçirmeleri de aşılılar için büyük bir risktir. Neden büyük bir risktir? Çünkü aşısızlar birbirine enfeksiyonu bulaştıracaklar ve bulaştırdıkları için de bu virüs mutasyona uğrayacak ve mutasyona uğradığı zaman bu mutasyona uğrayan virüsler çok fazla şekil değiştirirse aşılı olanlara da bu enfeksiyon bulaşabilecek. Bu sebepten dolayı aslında mümkün olduğu kadar aşılama oranının artırılması gerekiyor. Aşı karşıtlarının özellikle bilinçli olarak yanlış bilgilerle insanların kafalarını karıştırıp bu şekilde aşı olmamaya itmeleri doğru değildir. Birçok restoran, birçok iş yeri pandemiden dolayı kapandı ve uzun süre kapalı kaldı ve ekonomik olarak çok etkilendiler. Gerek esnaflar, gerek iş yerlerinde çalışanlar aşılarına olmuşsa ve aşıların risklerini, az da olan risklerini almışsa ve kapanma geldiği zaman bu esnaflar neden etkilensin? Onun için bu esnafların, bu restoranların aşısı olanların etkilenmemesi gerekiyor. Benim fikrim özellikle aşılı olanların kapanmadan etkilenmemesi, aşısız olanların da özellikle aşı olmaya teşvik edilmeleri ve bu virüsün mutasyona uğramasının önünün kapatılması gerekiyor. Kapanma gelecekse özellikle aşısız olanlara gelmeli. Çünkü aşısız olanlar çok daha vahim sonuçlar bekliyor ve aşısız olanları şimdiden bile görüyoruz. Aşı karşıtlarının hastaneye yatanları ve ciddi derecede akciğerden etkilendikleri, kimisinin ölümle sonuçlanan bilgileri alıyoruz. Türkiye'de aşılama oranını eğer %80'lerin üzerinde çıkarırsak ancak pandemide başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar herkesin aşı olmaya teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben aşısızlara şöyle seslenmek istiyorum. Lütfen tabii ki aşının her bir ilacın en basitinden ağrı kesicinin bile hafif yan etkileri olabiliyor. Ama bu pandemide her birimiz bir risk almamız gerekiyorsa almamız gerekiyor. Ve bu riski alaraktan ancak bu pandemiden kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bu pandemiden hep beraber el ele kol kola
pandemiye karşı savaşmamız gerekiyor. Çünkü aşıların etkisi çok fazla. Ve bazı ülkeler, özellikle İsrail gibi ülkeler bütün nüfusu aşılattılar ve çocukları da aşılatıyorlar. Onun için onları da örnek alarak aşılama oranlarımızı artıralım. Aşılama oranını artırarak pandemiden kurtulalım diyorum. Benim fikrim bu şekildedir.